Merhaba Küt TV'nin araştıran insanları. Slenderman'in gerçek olup olmadığını değil de hakkında bilinmeyen delilleri sizlerle paylaşacağımız bir video ile beraberiz. Her şeyden önce Slenderman efsanesinin ortaya çıkışı, diğer YouTuber'ların yaptığı videolarda veya web sayfalarında yazılan makalelerde anlatıldığı gibi Something Awful forumlarında "Hadi bir korku karakteri yapalım" başlığı altında takım elbiseli, yüzü olmayan, normal insandan neredeyse 2 kat uzunlukta yaratılan bir karakter olarak başlamamıştır. Bu forumda başlatılan muhabbet ve yayınlanan fotoğraf sadece insanların ilgisini bu yöne çekerek tarihten gelen bir miti tekrar gün yüzüne çıkartmıştır. Gerçekte ise Slenderman'in tarihi çok eskilere dayanmaktadır. İddiaya göre Slenderman genellikle çocukları, nadiren de yetişkinleri kendine hedef edinmiş psikopat bir paranormal varlıktır. İnsanları korkudan titreten bu korkunç yaratık seslerle kurbanın üzerine yürüyen ve onu her türlü negatif enerji ile kontrolü altına alan yüzü olmayan bir varlıktır. Slenderman'i gördüğünü iddia edenler onun fiziksel özelliklerini şöyle sıralıyor: uzun boylu, yere kadar değen çok uzun kollara sahip, zayıf, takım elbiseli ve beyaz tenli. Efsaneye göre Slenderman geçmişte gerçekten yaşamış biridir. 1600'lü yıllarda ünlü bir şövalye olan bu kişi çok gizli bir tarikata üyedir. Bu tarikatın korkutucu ayinleri vardır. Ayinlerinde çocukları kurban olarak Tanrı'ya sunarlardı. Çocukların iç organlarını çıkartarak vahşice katlederlerdi. Kurbanlarını çocuklardan seçmelerinin sebebi onların masumiyete sahip olmalarıydı. İç organlarını çıkartmalarının sebebi ise mumyalama olayına bağlanmaktadır. Efsaneye göre Slenderman bir şekilde ölümsüzlüğe kavuşur ve kurban aramaya devam eder. Bu efsaneyi eski ağaç baskısı bazı gravürlerde görmek mümkündür. Bir başka efsane de eski Alman kültüründen gelmektedir. Der Grobmann, Almanca uzun adam, uzun boylu adam gibi anlamlara gelmektedir. Orta Çağ döneminde German folkloru soylu kıyafetleri giyen ve yüzü olmayan Der Grobmann'ın kara ormanda gezdiğini ve çocukları kaçırdığını anlatır. Efsanede uzun boylu adamın muhtemelen kendi suçlarının cezası için ağaçlara gerdirilerek asılmış sinirli bir çocuk tacizcisi olduğu söylenir. Çürüyen cesedi ağaçlardan aşağı sallansa da insanlar ruhunun hayatta kaldığını ve çocukları avlamaya devam ettiğini anlatır. Ünlü Alman ressam Hans Baldung, Alman yağlı boya ve kara kalem resim ve gravür üzerinde isim yapmış bir ressamdır. Mitolojik konuları işleyen tablolar, portreler, eskizler, tahta baskılar, dokuma duvar halıları hazırlamıştır. 1510 yılında yaptığı Kadının Üç Çağı ve Ölüm isimli tablosunda Der Grobmann efsanesinden etkilenerek gizli bir şekil yarattığı müzenin 2003 yılında resmi bazı bozulmalarını analiz için X-ray cihazına sokunca anlaşılmıştır. X-ray resminde ölüm figürünün arkasında 4 adet daha kol görülmektedir ve bu Slenderman'in tanımlanırken en çok kullanıldığı noktalardan biridir. Efsaneye göre Slenderman sadece 16 yaşından küçük çocukları öldürür. Onları bazen oyuncak ve oyunla kandırır. Sonra da kendi ölümcül oyununu oynar. Kolları, bacakları, parmakları ince ve uzun, hareket ettiğinde ise bir kemiğin kırılma sesini andırır. Ayrıca boyunu istediği gibi uzatabilir. Eğer onu görebiliyorsan geri dönmeli ve kaçmalısın. Çünkü o seni takip edecek ve peşinden gelecektir. Uyandığında seni öldüreceği ormanda gözlerini açarsın ve üzerinde koca bir yük varmış gibi hissedersin. O sana bir soru sorar. Eğer doğru cevabı verirsen kollarını ve ayaklarını kırarak seni öldürür. Eğer yanlış cevabı verirsen yavaş yavaş sopa gibi parmakları ile kalbini çıkartır. İddialara göre Slenderman günümüzde kurbanlar almaya devam ediyor. Bu iddialar çeşitli video ve fotoğraflarla destekleniyor. Slenderman kurbanına yaklaştığında kurbanı onu bulanık görmeye başlar. Kurbanı onu gördüğünde ruhuna umutsuzluk, mutsuzluk ve korku hakim olurmuş. Bunun dışında onun kayıt cihazlarını bozacak bir etkisi vardır. Bugüne kadar Slenderman'in var olduğu çoğu görüntü internete yüklenmiştir. Uzun süre bu konuda araştırma yapmış Amerikalı doktor Michael Stewart uzun yıllar garip olayları araştırmıştır. Annabelle bebek gibi birçok konuyu araştırdıktan sonra garip olaylar uzmanı olan Stewart bu konuya da el atmıştır. Slenderman gerçek mi sorusuna Dr. Stewart verdiği cevapta Slenderman hakkında kesin bir cevap veremememe rağmen kesinlikle öldürdüğü iddia edilen kişilerin ölüm şekilleri aynı. Ve çok ilgi çekici bir şey daha var ki Mısırlıların kurban verme ayinine benziyor.
Slenderman diye biri var mı bilemiyorum. Ama varsa onun kesinlikle belli bir amaç doğrultusunda ritüel yapmak için bu cinayetleri işlediğini söyleyebilirim. Slenderman'in başlıca özellikleri boynunu ve kollarını istediği uzunluğa getirebilmesi, yüzünün olmaması, kamufle olabilmesi, ince olması, yaklaştığı kişinin görüş açısını bulanıklaştırması, her zaman takım elbise giymesi ve kurbanlarında paranoya, uykusuzluk, öksürük nöbeti gibi hastalıklar bırakması olarak sıralanabilir. Kurbanlarını öldürmek için 8 tane not bırakır ve kurbanını kendisini fark ettirmeden öldüreceği bir ormana götürür. Kurbanları genelde çocuklar olur. Onu çekmek veya sesini kaydetmek isteyen makineleri bozar. Peki, şimdiye kadar Slenderman hakkında resmi polis kayıtlarına geçmiş olan olaylar ve özellikleri nelerdir? Aniden ortadan kaybolan çocuklar olmuştur ve görgü tanıklarının tabirlerine göre bu çocukları takip eden takım elbiseli, uzun boylu ve yüzü olmayan bir adam görülmüştür. Slenderman'in yakınında durduğunuzda hiçbir elektronik aletin çalışmadığı rapor edilmiştir. Yani o dönemde radyo, eski model televizyon, telsiz ve bazı cihazların çalışmaması gibi. Takip ettiği ve onun tuzağına düşecek kişilerin uykusuzluk, iştahsızlık ve yorgunluk gibi halsiz düşürecek rahatsızlıkların meydana gelmesi, kurbanlarına yapılan otopsi raporlarında ilginç şekilde ortaya çıkmıştır. Olayların polise bildirilmesine rağmen Slenderman lakaplı bu varlığın asla bulunmamış olması. Olayların yaşandığı mekanlarda veya Slenderman'in önceden bulunduğu mekanlarda resim çekildiğinde bazı fotoğraflarda arkada hafif bir gölgenin olması. Çocuklara oyun şeklinde yerlerde ve duvarlarda 6 adet kağıt bırakarak onlarda yazanları çizenlere göre gideceği yeri bildirmesi. Sonrasında ise çocuklar o mekana gittiğinde onları kaçırması. Bazı bilgilere göre ise Slenderman'in arkasında 4 adet de ince yılanımsı kolları olduğudur. 1900'lerden gelen bazı fotoğraflarda Slenderman'in görüntülerinin siyah beyaz ve sepya olarak bulunduğu raporlarla doğrulanmıştır. Raporlar Amerika, İngiltere ve Rusya'daki görüntülerin yanı sıra çocuk kaybolma olaylarını da göstermektedir. 1900'lerin ortalarında Almanya'da savaş bölgeleri görünüşe göre Slenderman'in anavatanı olmuştu. 1960'larda Amerika ve Kanada'da bazı kayakçı ve çocukların kayıp raporları sonrası ormanlık bölgelerde vahşice katledilmiş şekilde bulundukları haberi gelmiştir. Bu çılgınlıktan kurtulan birkaç tanığın ifadeleri de bu gizemi çözmeye yardımcı olamamıştır. Ölen kurbanlara işkence edildiği, daha sonra uzun ağaçların dallarında kazığa oturtulduğu ve organlarının ise ayrı ayrı plastik torbaların içine yerleştirilmiş şekilde bulunduğu raporlara geçmiştir. Kurbanların cesetlerinde herhangi bir mücadele izine rastlanmamıştır. 1990'lı yılların sonlarında teknolojinin gelişmesiyle sıradan fotoğraf makineleri ve kameralar aracılığıyla Slenderman üzerine daha fazla ışık tutacak kanıtlar kaydedilmiş ve potansiyel mağdurları takip ederken defalarca fotoğraflanmıştır. 1900'lü yıllardan günümüze kadar dünyanın pek çok yerinde aynı şekilde birebir benzer özellikleriyle Slenderman ile bağdaştırılan 1487 cinayet resmi raporlara geçmiştir. Slenderman sıklıkla gizlenerek ve kurbanlarını sisin içinde pusuya yatarak bekler. Slenderman genellikle çocuk kurbanlarına bir tür hayali arkadaş gibi davranarak onlarla arkadaş olur. Ayrıca psikoteknik güçleriyle ikna yeteneğine sahiptir. O andan itibaren çocuklar onu genç ve temiz yüzlü, gülümseyen biri gibi görür. Ta ki Slenderman'in kollarında sersemlemiş şekilde ayılana dek. Konuyu inceleyen bazı spiritüalistlerin teorisine göre Slenderman 1600'lerde kurulan bu tarikatın mistik güçlere sahip özel celladıdır. Bir Slenderman öldüğünde uzun yıllar sonucu yetişen yeni cellat görevi devralır. Bir başka spiritüel teorisyen de Slenderman'i şeytani bir varlık olarak yorumlar ve kurbanı olan çocukların başka bir boyuta çekilmiş olduğunu ya da büyük olasılıkla bedenlerinin ve ruhlarının yenildiğini söyler. Slenderman'in kurbanlarını yavaş yavaş çılgınlığa sürükleme yeteneğine sahip olduğu söylenir. Belki de böylece paranoyaya neden oluyordu. Konsantrasyon bozukluğu, baş dönmesi, hafıza kaybı ve uykusuzluk da onun neden olduğu bazı belirtilerdir. Hatta kişiden kişiye farklılık gösteren korkunç kabuslar onun ziyareti sonrası ortaya çıkar. Slenderman'i bu kadar korkunç yapan şey onun varlığının şüpheli oluşudur. Gerçek olabilir ya da olmayabilir. Belki de Slenderman ile karşılaşan bazı kişiler
bu hikayeyi anlatması için sağ bırakılmıştır. Belki de Slenderman korkulardan beslenerek 5. boyuttan bizim boyutumuza geçen bir tulpadır. Gerçeğe dönen, gerçek ve efsane arasında bir köprü belki de. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için videoyu Facebook, Twitter gibi ortamlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılabilmek için Küt TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.